Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuz her zamanki haftalık özet videomuz. Artık bunu bir rutin haline dönüştürüyoruz bildiğiniz gibi. Sohbet muhabbet eşliğinde bu hafta neler yaptık, neler yapacağız, ne yapmak karlı gibi konularda bilgi vermeye çalışıyoruz. Kendi çapımız doğrultusunda. Bu hafta peki neler yapıyoruz? Ben şu an ne yapıyorum? Bunlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar beni zaten videolardan daha çok tanıyan arkadaşlar biliyordur ki ben kimyayı çok yoğun yapıyorum. Şu an e, bu haftaya özel değil, sürekli kimya yapıyorum ama kimya tariflerinin ve iksirlerin fiyatları ciddi artmış durumda. Çünkü oyundaki arkadaşlarımız zaman içerisinde sürekli olarak sıkıldıkları zaman farklı içeriklere yöneliyorlar. Daha geçen hafta attığım bir stok videom vardı hatırlarsanız. Orada bir stoğumuz vardı. 40-50 B civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 115 B olmuş durumda. Burada belli başlı tariflerimiz, iksirlerimiz, özlerimiz, gerekli olan malzemelerimiz. Bunun burada işi yok ama niye burada bilmiyorum. Olivia'da bir şey var. Neyse şuna bakarız. Şu ikisinin burada olmaması lazım. Aynen burada tariflerimiz var. Tariflerimizde cinnet var. 5M çok iyi. Dizginsiz 14,5M olmuş. Hala zarar bu arada. Ben elimde olanlar vardı. Burada bekletiyorum. Bunu 20M'de satıyorum. Devöz 1.6M nötr 1.8'den satıyorum genellikle. Verdure 600K'ya kadar karlıdır genellik olarak. Şu an 800'e yakın bir fiyatı var. Çok iyi. Ruh parfümü hep karlıdır. Ruh parfümü ile alakalı da bir bilgi vermek istiyorum. Sezonda live yapan arkadaşlar var. Tekrardan onu da hatırlatmış bulunayım. Sezon sunucusunda eğer bir sezon çarınız varsa sezon sunucusunda toplama yaparsanız şu an benim aldığım drop'un aynısını alırsınız. Hiçbir manos takmadan toplama miktarını 2000 olarak vermiş oluyor. O yüzden sezon sunucusunda çok live yapan arkadaşlar var. Ben de sezon sunucusunda live yapan arkadaşlara burada bir öneride bulunmak istiyorum. Oyundaki en yüksek kimya XP ruh parfümü iksiri veriyor. Ruh parfümü iksirinin tarifi aslında çok zor bir tarif değil. Alt üretimi yok. Nasıl alt üretimi yok? Ölü ağaç özü topluyorsunuz direkt. Karanlık tozu. Karanlık tozunu zaten kimya yaparken gelen katalizörle elde ediyorsunuz. Mavi çiçek toplanıyor. Benim kanalımda toplama oynatma listesinde podcast'inde rotasyonu var. Oradan toplayabilirsiniz. Doğa meyvesi zaten meyve slotu ve çiftçilikten elde edilebiliyor. Sürünen ağaç bitki özünü ben genellikle nottan birikenleri kullanıyorum. Bazen de pazarda ucuz oluyor. Pazardan alıyorum, topluyorum. Bu ruh parfümü iksirinin avantajı çok yüksek kimya X veriyor. 2000 kimya X veriyor. Sezon sunucusunda yaparken de Masteris, şimdi sezon sunucusunda kimya yapmak 2000 oranını vermiyor ama bu iksiri yaparken bir Masteris ihtiyacı yok. Çünkü 2000'de olsan 100'de olsan biri veriyor. Her üretimden bir ruh parfümü iksiri alıyorsun. Sizi zarara sokmadan üretilebilecek bir iksir olmuş oluyor ve çok yüksek kimya X veriyor. Sezon sunucusundan çıkışınızı da kolaylaştırmış oluyor para ve X bakımından. Sezonda live yapan arkadaşlara ruh parfümü iksirini özellikle öneririm. Bu arada videolarla alakalı şöyle yorumlar geliyor. Sesle alakalı. Arkadaşlar biliyorum ses konusunda herhangi bir çözüm üretemiyorum. Bazı cihazlarda sesimin iyi gelmediğinin farkındayım. Sebebi bilgisayarımın ses kartı. Ses kartına yönelik bir mikrofon aldım. Mikrofon yine ses kartını desteklemiyor. Bilgisayar alabilecek ileride alırım. Alınca artık bu sorun çözülmüş olacak. Programsal olarak bir çözümümüz yok. Zaten OBS kullanıyorum video çekerken ama şu an OBS kullanmıyorum. Bu farklı bir uygulama. OBS daha çok FPS drop yaratıyor bende. O yüzden bu şu an böyle maalesef. Bunu bir iletmiş olalım. Elimden geleni yapıyorum ama şartlar buna imkan veriyor şu an için. Bunun dışında bu hafta yapabileceğimiz olaylar arasında bir şeyin üzerine basmak istiyorum. Klan buff'ları arkadaşlar. Tabii ki yamalarda gördünüz. Bakın abi klan buff'ları çok güçlendi. 4 saat bekleme süresine istinaden 2 saat boyunca verilen %40 yaşam exp. Aynı şekilde %10 eşya düşürme oranı. Ben şunu öneririm. Kesinlikle bir klana girin. Bu buff'ları sürekli olarak basan bir klana girin. Bizim klanımızda bu buff'lar sürekli olarak basılıyor. Bizim klana gelin diye size hani şey yapmıyorum. Bizim klana gelebilirsiniz tabii. Bizim bir zorunluluğumuz yok. Life skill yapıyoruz. Saygısızlık kabul etmiyoruz. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir şeyimiz yok burada. Zorunluluk tutmuyoruz tabi ama tavsiyem bir klana girin ki VH olma durumunu da biliyorsunuz. Bu klan bosslarının verdiği para da ayrı bir güzel. 900M gold bar veriyor haftada bir.
VH olarak da tabii bizim klanımızda birçok arkadaş VH gidiyorlar. Bunları istifade edin. Bunları bu haftalık videoda üzerine basayım dedim. Uzun zamandır olan şeyler ama bunlardan haberi olmayan insanlar var, arkadaşlar var. Bunların bilinmesini istiyorum. Bunun yanı sıra slot önerisi vermek istiyorum bir iki tane. Neden? Abi şu an bir etkinlik var. O etkinlikten istifade etmek çok önemli. Gizemli bir cevher düşüyor biliyorsunuz. Seyahat cennetinde toplama yaparken gizemli cevher çıkıyor. Daha çok çıkıyormuş oradan. Slot dönerken de oradan da çıkıyor bu gizemli cevher. İçerisinden kristal, vahşet izi, platinum kristali, kabataş gibi muhabbetler atıyor ve çok güzel özellik verdikleri droplar bence. Kabataş toplamak çok fazla enerji yiyor. Benim zaten kabataş toplamayla da pek işim yok. Çünkü kimyacıyız. Kabataş yine kimyada işimize yarıyor. Metal çözücü olarak kullanıyoruz. Ama benim öz ihtiyacım çok yüksek. Çok fazla para kasmaya çalışıyorum. Jira birazcık bir şeyler eklemem lazım. Laf Jir'i çok boşladım. Benim eksiklerim var aslında. Ben Stella, Giovin ve Florin'in ekibin oluyorum kimyada. Artık Stella bitmeye yakın bir durumda. Çünkü sezon haklarım bitti. Sezondan alıyordum. Bir pen kimyager almak zorundayım. Setimizdeki şu Floromoslardan kurtulmak zorundayım. Bunları yapacağız. Kristallerimiz var canlılık ama bu canlılıkların yanında benim hayat setim yok. Hayat set yapmam lazım. Bu arada hayat set yaşam X veren set. Canlılıklarda yaşam becerisi veren set. Benim şöyle bir olayım var. Şimdi ben canlılık takıyorum ama bakın toplamam 2040. Yani 40 Masteries fazla. Bunları tabii ki bunun yerine olan canlılıkları çıkartıp oralara hayat takıp toplama exp almak benim derdim. Hani şurada diyor olabilirsiniz abi toplama exp ne yapacağız zaten Omut'un Guru 21. İleride 2500 Masteries 3000 Masteries gelirse Guru 50 olmak avantaj olacaktır. Bunun birden bir ayda 2 ayda 3 ayda yapılacak bir iş değil bu. O yüzden hayat kristallerimi tamamlama noktasında bir adım atıyorum. Slot önerimiz de şu. Ben Çağrı slotunu çok öneriyorum. Zaten sezon önerisi olarak vermiştim. Düşük tier'da arkadaşlar bu sezon kasmak için sezonda pardon hem sezonda hem düşük tier'li arkadaşlar bu etkinlik cevherini kasmak için Çağrı'yı tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda Atanis geliyor. Bununla pot yapıp pot parçasıyla takaslanabiliyor bu. Aynı zamanda kimya yapan arkadaşlar için de meyveyle takaslanabiliyor. Çok fazla Çağrı yüzüğü atar Çağrı. AP'si de çok düşük olduğu için dönme noktasında sıkıntı yaşamazsınız. Bir de şöyle bir ayrıntımız daha var. Çağrı yüzüğünün peni aşırı pahalı. Çağrı yüzüğünü hani pene yürütmek noktasında teti çok ucuz bence. Tete basıp satmak mantıksız. Peni de çok pahalı bence 60 D. Burada bir dengesizlik var. Bu zamanla düzelecektir diye düşünüyorum. İhtiyacı istinaden düzelir. Tabii ki build'deki ihtiyaca göre değişiyor her şey. Şu anki zaten Max Gear build'i biliyorsunuzdur çoğunuz. Debo kolye, debo kemer, debo küpe, 3 tane de isabet takısı. Ben bunu yapmayacağım bu arada. Onu söyleyeyim şimdiden. Benim build'im nasıl olacak? Ben garmod.com'dan bir hesap yaptım. Debo kolye, çift debo yüzük, 3 tane isabet takısı. İsabet takılarının küpe olarak alacağım. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz. Yüzük neden debo? Daha debo yok zaten. Yüzüğün debosu yok da. Bunu yapınca hiçbir AP kaybetmeksizin artı 25 isabet almış oluyorsunuz. Bu 25 isabetin verdiği isabet fazlalığını da kemere turo takmak yerine tabak yerine tabayak takabiliyorsunuz. 25 isabet fazla aldığınız için turo isabetinden kaybınız olmuyor. Artı tabeyakın 10 dakikada bir basılan pasifini basmış oluyorsunuz. Canınız isterse turo da takabilirsiniz tabi. Orada bir opsiyonellik yaratıyor. Benim hoşuma gitti. Tabi ama burada debo yüzük yok daha piyasada. Ki benim zaten Life Cheer'a şu an özellik önem vereceğim için para birikecek bende. Life Cheer'ı biraz donatıp para biriktireceğim. İleride de bu yüzükler geldiğinde de bu yüzük tercih ederim diye düşünüyorum. De bu yüzüklerin de beşli veya altılı bir set etkisi olur mu? Bana kalırsa kritik etkisi vardı. Oyunu eskiden oynayan arkadaşlar bilir. Debo'da eskiden bir kritik vuruş hasarı vardı. O set etkisi gelebilir ama full Debo takıp kritik buff'ını aldığınız zaman isabetiniz çoğu arkadaşın kesmek için PvP bakımından yetmeyecektir. PvE'de işe yarıyor ama PvE'de işe yaramıyor zaten isabet. Hiçbir işe yaramıyor şu an. Çok nadir slotlarda isabet istiyor. Onu söylemiş bulunalım. Tabiak bence şu an bu fiyatta ucuz. Zaten yok da pazarda. Bunun farkında insanlar. Tabiak'ın kuslaması bakın 60 dakika saniyelik 30 AP 50 DP %5 isabet. Bence muazzam. Turo ile aynı AP'yi veriyor. Siz de bu yüzük taktığınız zaman çift debo yüzük, debo kolye. Buraya tabayak veya Turo. Küpelere de 2 tane gün doğumu taktığınız zaman şu anki meta olan build
kolye debo, kemer debo, tek debo, küpe 3 tane isabet takısından 25 isabet fazla alıyorsunuz. Turu yerine tabak taktığınız zaman da bir zarar yaşamamış oluyorsunuz. Yani bence oyun sonu bu ilk aslında geleceğe yönelik böyle. Ben de o yüzden e, buna yönelik oynuyorum. Çünkü ben uzun vadeli oynamayı seven bir insanım. BDO bir maraton. MMORPG oyunların hepsi maraton. Onu ifade edelim. PvP yapacağım zaman Solar'a girerim. İşte Kızıl Arena'ya girerim. Ana hesapta 2 tane vuruş atarım. Kızıl Arena'ya premium karakterle giderim. Klandan arkadaşı çağırırım. Gel derim. Birazcık kapışalım derim. Kapışırım. Zaten Life'dan zevk alıyorum. PvP'den de çok zevk alıyorum aslında. Canım çektikçe yapıyorum ama Life'ın parası ayrı abi benim gözümde. Çok kolay bir şekilde yüksek para kazanabildiğimiz bir iş. O yüzden çağrı slotunu size öneririm. Yani çağrı slotundan nereye gittik onu bir ifade edelim. Çağrı düşük oynayıp, düşük tier'lı oynayıp etkinlikten istifade etmek ve bu Atanis'i kasmak için çok değerli bir slot. Etkinlik olayı şöyledir arkadaşlar bu arada. Şimdi çağrıdan saatte 22 tane cevher alınıyor bu arada. Ortalama bir drop bu. Bunu yükseltebilirsiniz dönme hızınıza istinaden. Ben kül rengi dönüyorum. Saate 8 tane alıyorum. Buradaki olay şu arkadaşlar. Çağrı yerine Poli de dönebilirsiniz ama Poli'yi çok sevdiğim bir slot değil şu an için benim. Buradaki olay şu. Etkinlikten çık malzemesinin düşme oranı, bunu net bir bilgi olarak söylemiyorum ama yılların deneyimine bağlı olarak söylüyorum. Bütün yaratıklarda aynı oranda düşüyor. Yani siz yoğun slot kestiğiniz zaman etkinlik ürünlerini daha fazla elde etmiş oluyorsunuz. Bu yoğun slotların arasında da benim düşük tier'de önerilerim Kızılkurt, Çağrı Harabeleri. Fodus'u çok öneremeyeceğim ama yoğun bir slot siz bilirsiniz. Çağrı, Kızılkurt çok iyi. Kakturnak var. 400 emlik Kakturnak atıyor. Ayrıca HP pot slot. HP potunuz yoksa muazzam. Daha yüksek ortalama, başlangıcın üstü olarak benim yoğun olarak tercih edilebilecek bir slot olarak bakarsanız da ilk dev karakolu, sualtı çok güzel yüzük atıyor bu arada. Sualtı'nın yüzüğünü bence nerflerler. Sualtı şurası arkadaşlar, bilmeyenler için gösterelim. Gerçekten AP'sine istinaden 240-330 diye olan bir yer. Abyss'e Santa atıyor. Çok değerli. Yüzük 300M. E, Slotu çok seviyorum bu arada. Çok ebiz kastığım bir slottur. Bence attığı yüzük drop'u şu an fazla büyük. O nerflenir gibi düşünüyorum. Tabii ki tahmin bunlar. Nerflenmeye de bilir yani. Ben sonuçta bilir kişi değilim. Ama önerim olarak dönülebilir. İlk dev karakolu çok yoğun bir slot. Bu etkinlik ürünlerini ilk güzel olarak kasabiliyorsunuz oralarda. İlk dev karakolunda. Buralar bence ortak klasman için şu an dönülecek slotlar. Zaten yani yüksek clear diyebileceğimiz, mesela benim clear'ım yüksek denir mi? Meh, yani ben çok yüksek demiyorum. Deba yok hiç. Debosuz tri set var, işte tri zırh setimiz var, ayakkabı yok. 306 400 bu clear'lardaysanız da benim size çok net bir önerim var. Bu ne oldu abi? Çok net bir önerim var arkadaşlar. Turo. Abi Dekia Turo. Ben Dekia Turo dönüyorum. Bakın şöyle dropları da göstereyim biraz. Hepsi burada yok tabi de. Nedir abi, bakın şu anki bende 349 bin tane tro çöpü olmuş durumda. Tanesi 40k civarı. Aynen 40k. Alev atıyor. Alev şu an 800'den. Ben 1,5 TL'den satıyordum. Fiyatı bayağı düştü. Slot çünkü artık yavaş yavaş insanlar tarafından bulunmaya başlamış bir slot. Turo ciddi güzel arkadaşlar. Çok güzel kemer atıyor. Bak Turo'nun iki kişi, ortalama benim ciğerimdeki iki kişinin döndüğü zaman saatlik geliri ortalama 2T arkadaşlar. RNG'siz 2T bu arada. Net atıyor 2T'yi size. Daha yüksek cihirlerde hani çok net söyleyeyim 6T aldığım oldu bir saatte. RNG patladı tabii, onu şimdi söyleyelim. 6T gidip almak zor ama size de düşebilir yani. Alev attı kafama, işte kemer attı 8-9 tane yardırdı. Turo bence birinci yarımdaki arkadaşların dönebileceği en iyi slottur. Yanınıza bir Doğu gerekir. Doğu noktasında da ben çok turu dönen bir insanım değilim. Gecede 2-3 saat dönüyorum ve her akşam genelde dönmeye çalışıyorum. Bu videoyu çektiğim gün atarsam kanala bu akşam da muhtemelen dönerim diye tahmin ediyorum. Bu arada Discord'umuza gelip, bizim burada bir Discord'umuz var. Buraya gelip buradan e, Turo ile alakalı hani slot dönüyorsanız yardım alabilirsiniz. E, dönüyorum pardon, yardım alabilirsiniz derken eş bulabilirsiniz diyeceğim ama benden başka birini bulabileceğinizi sanmıyorum. Bizim klanda 3-4 kişi de Gear var. Onun dışında kimse de adam akıllı bir Gear yok. Bazı arkadaşlar var çok yakınlar bitirmeye. Bir ay içinde bitirirler diye tahmin ediyorum tamamen. Bazılarının 3-5 günü kaldı. Son parça itemlerini alıyorlar. Takılarını, kabuğalarını yapıyorlar. E,
Eğer ola ki tura dönmek isterseniz beni bir yoklayın. Ben bu aralar çok dönüyorum. Her gece saat 10 ile gece 2 arası 2 saat 3 saat civarı bir tura dönüyorum. Benim ciğerim zaten tura dönmeye odaklı. Kabuğalarım yozlaşma takılı. İşte narklarım var. Kafam var zaten. Aslan kafam. İkisi rotasyonumuz artık o olmazsa olmalı. Aile envanterimiz rotasyonlarımı buraya koyuyorum. Yani hatta kimyacıyız. Bunlar hep var bizde. Burada bir ifade etmiş bulunalım. Etkinlikten istifade edin. Edik slot dönün. Ben bile şimdi edik slot döneceğim enerjim boşalınca. Kimya bu hafta kimya falan para kazandırıyor abi. Şu an bende oyundaki en iyi life skill kimya. Çok net söyleyeyim. Ee, Yaptığın zaman akıyor parası. Bir de şöyle bir olayımız var. Bir arkadaş da söylemişti. Bir arkadaş değil, birçok arkadaş bunu sormuştu. Sıfırdan bir seri. Life skill serisi. İşte sıfır, her şeyini bırak bir kenara. Sıfırdan 100'e life skill yap gibi. Arkadaşlar sistemini hazırladım. Bir sezon çarı açtım. LAN açtım bu arada. LAN öğreneyim diye yani merak ettiğimden. Ama onu maalesef yapamayacağım gibi. Çünkü ciddi, zor ve sıfırdan çekebilecek bir hesabım yok. Katkım var. Katkıyı kullanmak zorundayım. Çünkü size kullandıracağım. Katkı çok önemli. Benim katkım çok yüksek. Enerjim çok yüksek değil ama hayat kristallerim, canlılıklarım var. Yapmasam çok geri düşüyorum. Yani bunları kullanmazsam büyük eziyet. Enerji potu zaten bulamıyorum. Enerji potunu emiyorum resmen. Yani bu biraz zor benim için ama bilmiyorum. Belki bir ayar çekeriz ona. Hala hani kafamda yani. İzleneceğini düşünüyorum. Eminim izleneceğini. Çok izleneceğini biliyorum çünkü çok talep var. Ve gerçekten life skill yapma konusunda çok zorlanan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Giriyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yerlerde bir eksiklik, bir hata oluyor. Ama burada size şu tüyoyu verebilirim. Tüyomuz şu abi. Bence life skill ile alakalı tek tüyo. Yaptıkça daha da profesyonel yapıyorsunuz. Ve ayrıntılara değer verdikçe elde ettiğiniz kar marjı çok yüksek oluyor. Bu işe biraz ticari kafayla bakın. Ürettiğiniz ürünleri kendiniz elde etmeye çalışın. Özlerinizi pazardan çekmeyin. Keşiş dalını, ruh yaprağını pazardan almaya çalışmayın. Mantarlarınızı pazardan almaya çalışmayın. Elde edilmesi zor olan şeyleri, hatta imkansız olan ürünleri sipariş atın. Mesela ben neyi sipariş atıyorum? Bak göstereyim size. Çekinmeden doğa meyvesi. Neden buna sipariş atıyorum? Enerjim yok benim genellikle. Öz toplamaktan meyve toplamaya enerjim yetmiyor. Bakın 165 tane gelmiş. Şunu tekrar bir sipariş atalım. Savaş izi. Zaten cinnetin ana malzemesi. Bunun var ya siparişten çekme ihtimaliniz yok. Huş bitki özü. Çok lazım. Toplaması zor çünkü. Hem verdürü de kullanıyorum. Hem de şeyde kullanıyorum. Yağma veya yıkım. Yanlış hatırlamıyorsam. Güneş yüzü meyvesi zaten lazım. Güneş meyvesi yozlaşmayla yapılıyor. Yozlaşma ile suikastçı iksiri ve tespitti sanırım yanlış olmasın. Unutabiliyorum bazen. Sihir gücü meyvesi ölüm iksiri için lazım. Delotio özü tura döndüğüm için çıkan muhabbetlerden ebis yağı falan yapılıyor. Öyle şeyler var. Cezbetme parfümü yapılıyor. Ona koşacağım. Bir sipariş atayım gelir mi dedim. Gelmiyor. Belki toplarım gidip. Bu deneme yani. Vahşet izine ben de tek kelime edemeyeceğim. Vahşet iziyle metal çözücü yapılıyor. Kesinlikle olacak abi. Yani şunu çekmeyeceksin buradan. Geldiği gibi alman lazım. Kaynak izi önemli mi bilmiyorum. Kaynak izini öylesine atıyorum. Ucuz diye. Normal izlerin fiyatı 280k, 300k iken bunun 187k. Bundan 4 taneyle ölüm meleği iksiri yapılıyor. Belki kendi rotasyonumu kullanmak için atabilirim ama bir de canavar öz iksiri yapılıyor. Onun da fiyatı biraz artmıştı. Onu da ifade. Ya orman iziyle zaten yağma veya yıkım yapılıyor. Karıştırıyorum ikisini. Şiddetle delme yapılıyor. Bunları atıyorum. Nehir suyu şişesi. Bu tamamen maliyet azaltma. İşte bak geldiği nokta bu. Maliyet azaltma abi. O tam derken geldi abi. Müthiş. Şimdi bu çok pahalı bir şey değil. E, Nehir suyu şişesiyle saf su yapıyorum. Saf su zaten kum tanesinde satılıyor. Neden atıyorsun abi? Bundan yapınca daha az maliyetle saf su üretiyorum. Bak saf suyu bile cimrilik yapacaksınız abiler. Saf su abi. Demek ki 5K fiyatı. Ben bir gidiyorum yarım milyon tane alıyorum. Dünyanın parasını veriyorum. Yapmayacaksın abi. Atacaksın nehir suyu şişesine birikecek. Sonra işleyeceksin onu. Saf suyu yine kum tanesinden alacaksın. Ona eyvallah. Almazsan yetişmiyor zaten. Yaptığın iksirlerde lazım oluyor. Ama sen elinden geldiğince o maliyeti azalt. Elinden geldiği kadar yap. Kalanı için harcama yap. Bu kafaya bürünürseniz ancak life skill'den ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. Çünkü ben şunu görüyorum. Mesela ben oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız var. Diyorum ki şuna sipariş at, buna sipariş at. Bir süre sonra sipariş atmayı bırakıyorlar. Ve o ürünleri bulamayınca da işte sen nereden elde ediyorsun diyorlar. Sipariş atıyorum.
Ama adam yani şöyle adamda şöyle bir kafa var. Merkez pazardan alırım. Bunu da toplamakla uğraşmayacağım. Kanka toplamak zorundasın bazı şeyleri. Merkez pazardan gelen miktar yetmiyor. Yetse bile ki yeter. Bu arada keşiş dalını sipariş atsam bana merkez pazardan gelen keşiş dalı yeter. Çünkü ben sadece bilgi adamın kanalında kullanıyorum. Onun dışında bunu toplamak gibi bir ihtiyacım olmayacak asla. Peki keşiş dalını nereden topluyorum? Odun toplaması yaparsanız bu ağaca bakın sıvı toplama yapıyorum. Odunla toplarsanız daha çok gelir. Çıkan Afoora'dan da 200-200 atıyor bundan. Hatta ruh yaprağı ve eski ağaç kabuğu bunlardan da atıyor. Ben de ne yapıyorum? Odunla toplanabilecek kimya ürünü sadece ölü ağaç özü. Gidiyorum ölü ağaç özü topluyorum. Onun da kanalımda videosu yok. Onu da bir yere çeker atarım. Ölü ağaç özünü baltayla topladığım için keşiş dalı atıyor. Hem ruh parfümünün ölü ağaç özünü katmış oluyorum. Bakın ölü ağaç özü de şu. Ruh parfümü bu. Ölü ağaç özü de şurada. Nerede abi? Heh, bu. Bunu topluyorum. Hem ruh parfümü için gerekli malzemeyi elde etmiş oluyorum. Hem de keşiş dalım doluyor. Pazara buna sipariş atmak zorunda kalmıyorum. 1000 tane keşiş dalı yirmem. Çok büyük bir para mı değil. Ama ayda 150 bin tane keşiş dalı kullanırsan büyük para olmaya başlar. Hadi büyük para kabul etmeyebilirsin. Gidip de her şeyi sipariş atarsan sıkıntı yaşamaya başlarsın. Çünkü kar marjı çok düşer. 50 mi 51'e mi yaparsın abi? Ben 50 m 50 gram yapmak istemiyorum. 30 T'yi, 40 T'yi, 150 T, 200 T yapmak istiyorum. O yüzden kar marjımın yüksek olmasını istiyorum. Maliyet azaltmaya çalışıyorum. Burada da her şeyimi olabildiğini kendim elde ediyorum. Tarlam, kadim mantar ekili. Kadim mantarla işim bitince blöf. Blöf sonra amanita, amanitadan sonra da kambur. Bu 4 mantar zaten ana kimya mantarları. Bunları buradan elde ediyorum. Neden? 10.000 tane kadim mantar 500'den yapıyor abi. Ben ayda 100.000 tane mantar harcıyorum. 5T yapıyor. 5T. Sadece mantara 5T vermek zorunda kalabilirim. Niye vereyim? İz alırım abi onun yerine. İzi sonuçta çünkü elde edebileceğim güzel bir yöntem yok. Yani çok arkadaş iz kasmayla alakalı soru atıyor. Hani şunu düşünüyorlar. Bir yöntem var mı acaba? Lan bu adam deli gibi kimya yapıyor. Kanka izi elde edeceğin tek yöntem merkez pazar ve kimya ilk görevleri. Ben kimya ilk görevlerden çok elde ediyorum. Çünkü çok kimya yapıyorum. Ee, O yüzden elde etmiş bulunuyorum. Kimya seviyem Guru 35. Çok soru geliyor. Nasıl Guru 35'e kastın? Arkadaşlar spesifik tek bir şeyle Guru 35'e kasmadım. Hani şunu spamlayayım diye kasmadım. Ben hep hani aşçılık yapan arkadaşlar biliyordur. Aşçılıkta alt yemekler yapılıyor ya. Ben de hep alt iksir üretiyorum. Nasıl? Cinnet. Cinnetin altı çılgınlık ve yarı insan. Yarı insan üretiyorum durmadan. Verdüre. Verdüre'nin altı işçi. Bakın 67 bin işçi var. Aslında azalmış. Bunları yükselteceğim. İşte delme. Alt iksiri öfke. Bakın bunun tarifi kolay. Sürekli bunları üretiyorum. Gelen ek görevlerden de kimya için gerekli izlerin görevini yapıp 500-500 stokluyorum. Günde 2000 tane, 3000 tane iz alabiliyorum görevlerden. Merkez pazardan da alıyorum. Ki şu anki etkinlik vahşet izini çok güzel veriyor. Oradan geliyor. İşçilerimi topluyor. İşte burada yükseliş izimiz var. Yükseliş izimiz de buradan birikiyor gibi gibi. Hani az buz demeyin. Damlaya damlaya göl oluyor. Bu mentalitede değilsen eğer diyorsan ki azıcık geliyor ben bunu toplamayayım. Ben bunu yapmayayım. İşte bağlantı noktasındaki işçiyi bağlamayayım. Oradan az geliyor zaten diyorsan sıkıntı arkadaş. Muhtemelen başarısız olacaksın uzun vadede. Çok para kazanamadığın için life'ı bırakacaksın veya farklı bir life'a geçeceksin. Maliyet azaltmayı yapmıyorsan sıkıntı. 50'ye 51'e yaparsın. Sonra life'da para yok deyip çekip gidersin. Life'da para deli gibi var. Hatta bence grind'den falan parası daha yüksek. Neden? Verdiğin emeğe istinaden yapılan bir iş bu. Ben topladığım ürünleri ne yapıyorum? Depoya biriktiriyorum. Sonra depodaki ürünü kimyaya bırakıyorum. Kimyayı da tam bir saat yapıyorum. Ağırlık limitim fena değil. Şu an bufflar yok üstümde ama tam bir saat yapıyorum. Bir saat yapılan bu kimyadan ben full AFK takılabiliyorum bir saat boyunca. Bu arada YouTube, işte Netflix. Bu aralar bir oyuna sardım. Rise of Nation. Rise of Nation'ı bilen vardır. Bu Rise of Nation bu arada diğer MMORPG oyun değil. Bu Age of Empires tarzı oyunlardan biri. Stratejik bir oyun. İşte böyle kendi ülkeni kurup falan filan takılıyorsun. Çok eski bir oyun. Çocukken oynuyordum. Sistem gereksinimleri düşük. BDO ile aynı anda açabildiğim için ve oyunu çok sevdiğim için kimyaya bir saat bıraktığımda indiriyorum. Rise of Nation oynuyorum. Pause'una basıyorum, durduruyorum, geliyorum. Üzerimdeki tarife boşaltıyorum gibi gibi takılıyorum yani. Siz de bunun gibi bir sistem kurabilirsiniz. Çünkü kimyayı uzun yapmak sizi muhtemelen şey yapacaktır. Sıkıcı bir hale gelmeye başlıyor. Toplama yapıyorum. Şu an kimya yapmaya gidiyorum mesela. Benim sistem belli. Enerji boşaldı mı çar kimyaya gider. Enerji doldu mu çar toplama yapar. Enerji boşaldı mı kimya yapar.
Tabii bazen kimyadan ara verdiğim zaman ticaret yaparım. Veya enerji potum olmadığı zamanlarda giderim avcılık yaparım. Kan stoklarımı doldururum. Gibi gibi gibi. Burada alakalı bir yayın açmayı düşünüyorum bu arada. YouTube'dan bir canlı yayın açacağım. Muhtemelen pazar günü yaparım. Bugün cumartesi bu arada. Pazar günü belki bir canlı yayın açarım. Bugün bir videoyu atarsam, cumartesi günü ise bugün izliyorsan, pazar günü yayın gelebilir yarın. Belki bu akşam açarım yayın, bilmiyorum. Talep olursa açarım. YouTube'da canlı yayın açmanın güzel bir yanı var. Canlı yayın açtıktan sonra kalan video olarak kalıyor ve orada hala rehber olmaya devam ediyor. O yüzden YouTube'u tercih edeceğim bir süre. Sonra Twitch düşünüyordum ama daha çok Kick'i tercih edebilirim. Kick daha revaçta şu an. Kick daha mantıklı bir platform bence. Twitch'e rakip olmasını da istiyorum. Twitch bence rekabet olmadığı için izleyicisini ve yayıncısını ezen bir platform olduğunu düşünüyorum. Kick'i tercih edebilirim. Belki ileride bakarız. Bir YouTube'da başlayalım, ilk önce bir adım atalım da daha sonrasını düşünürüz. Bunun yanı sıra başka yapılabilecek bir olayımız var mı BDO'da diye düşünecek olursanız. Aşçılık olarak ben her zaman guru teslimatım olur elimde. Onunla alakalı orijinal yemekleri daha önce önermiştim. Ee, Bunu ifade edelim. Aşçılık olarak da şunu yapmaya başladım. Bu da benim yeni yaptığım bir şey bu arada. Ben de life skill'in hepsini aynı anda yapamıyorum sonuçta. Ama öğreniyorum. Efere Limanı'nda ve Balenos'ta, yani Velia'da şöyle balık işçilerinin de notlarını bağladım. Bu balıklardan gelen, bunlar bataklık balığı yerine geçenler var aralarında. Organik yem yapacağım. Bununla alakalı bir video da çekelim. Biraz balıkların birikmesini bekliyorum. Pazardan da alabilirim. Balık 3K. Ama ben başka bir iş yaparken bunları bedavaya getirmeyi çok seviyorum. Ben beleşçi abi. Ben beleşçiyim abi. Ben bedavayı çok severim. Bana bedava de, kafayı yerim abi. Bedava olsun abi. Maliyetim az olsun, düşük olsun. Ben kendi işime yaptığım BDO'ya, ki günlük hayatımda da böyleyim, yatırım yapmayı, maliyeti azaltmayı, akılcı iş yapmayı çok seviyorum. Bazen daha fazla emek vermem gerekiyor ama sıkıntı değil. Ee, Yaparım. Ama burada şu abartıyı da kaçırmayın ama. Abartmayın. Nasıl abartmayın? Zaman eşittir para. Bazen zamanın paraya denk gelmediği noktalarda da yapmayın. Sıkıştık abi. Bug mı oldu? Ne oldu? Uç şuradan. İşte video programı açıkken böyle bir durum var. Şehrin içine girdiğim zaman hareket edemiyorum. Normalde de çok akıcı bir hareket olmuyor ama en azından 40'larda falan takılıyor. Şimdi ona düşüyor. Yürüyemiyoruz şehrin içinde. Bunun yanı sıra slot önerisi videosu da atacağız. Onlardan da sizlere destek olmaya çalışacağım. Troy'u çekebilirim. Troy'u eğer aranızda dönmek isteyen varsa bana özelden yazsın. Bir gece beraber dönelim. Videoyu da çekmiş bulunurum. Kanalımda da arkadaşlar var. Troy'u çağırsam gelirler. Ki biri gelmek üzere zaten. Diyarını tamamlamak üzere. Furkan, buradan da ona selamlar olsun. Ee, Yani siz de gelebilirsiniz ama. Çünkü her zaman turu dönecek adam bulamayabiliyorum. Bazen uykuya dalmış mezar dönüyor arkadaşlar. İşte diğer debroka slotlarına dönüyorlar. Kendilerine debo yapıyorlar. Ted debo set yapıyorlar. Sonra pen yaparlar umarım. Siz de gelip yani Discord'dan bana yazabilirsiniz. Turo için, ama ben bir tek Turo dönüyorum Dekiyalarda parti olarak. Eğer olun, dönmek çok istiyorum ama Shayla Maylı parti oluşturacak bir klan değil bizim klan. Bizim klan yaşam klanı. 3-5 kişi anca çıkıyor. Turo mura dönülür yani en baba. Varsa aranızda böyle dönmek istiyorum diyen, şayım diyen, şay değilim ya da fark etmez kafanıza göre bana yazın. Ben ne oluyor ya, bu video programı neyse, tamam. Videoyu burada son verelim. Başka anlatacağımız bir şey var mı? Bir üstüne dokunalım. Ee, Yok. Discord'umuz burada. Yardımcı olabiliriz size arkadaşlar. Buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Genel sohbette sürekli arkadaşlarımız soru soruyor. Buradan olabildiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Sadece biz değil, üye arkadaşlarımız var. O üyelerden de güzel cevaplar geliyor. Onlara da çok teşekkürlerimi ifade ediyorum buradan. E, Bazen mesajlarım çok yoğun oluyor. Mesajlara geç dönüş yapıyorum. Onun için de kusura bakmayın. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Bunu da ifade etmiş bulunalım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.